Bugün inceleyeceğimiz firma sektörün en öncü firmalarından birisi. The Fiverr firması. Peki The Fiverr firması nedir? Firma hakkında genel olarak bilmemiz gereken şeyler, challenge aşamasında uymamız gereken kurallar nelerdir? Sizlere bunları açık ve net bir şekilde her zamanki gibi anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi kanalda farklı pro firmalarının detaylı rehber videolarını, karşılaştırmalarını ve bilmeniz gereken birçok faydalı içeriği hazırlıyorum. Bu yüzden kanaldaki farklı içeriklere de göz atmak sizin faydanıza olabilir. Gelelim bugün tanıtacağımız Fiverr firmasına. Fiverr firmasına kaydolabileceğiniz bağlantıyı videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Eğer bu bağlantıdan Fiverr firmasına kaydolursanız beni desteklemiş olabilirsiniz. Ayrıca bu bağlantıyı kullanmak sizlere şöyle bir avantaj sağlayacak. Siz Google'a The Fiverr yazdığınızda reklamlarla farklı şekilde öne çıkmış farklı sitelere yönlendirebilirsiniz ve siteye sağlıklı bir şekilde ulaşamayabilirsiniz. Bunun da önüne geçmiş olacağız. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra videomuza başlayalım. Videomuz genel olarak şu şekilde ilerleyecek. Önce Fiverr firmasının genel olarak bir sitesini inceleyeceğiz. Hakkındaki genel bilgilere bir vakıf olacağız. Ardından challenge aşamalarını, 1 adımlı, 2 adımlı, 3 adımlı hesapları sizlere detaylıca anlatmaya çalışacağım ve artılarını, eksilerini birlikte değerlendireceğiz. Öyleyse siz videoyu beğenip kanala abone olurken ben videoya başlıyorum. Evet, geldik thefiverr.com'a. Thefiverr.com'a girdiğimizde karşımıza böyle bir ekran gelecek. Burada ilk olarak dikkatimi çeken şey Trustpilot puanı. Gördüğünüz gibi 4.8'lik bir Trustpilot puanı var ve bu 4.8'lik Trustpilot puanı 20.500 gibi bir değerlendirme sonucunda ulaşılmış. Yani bu firma üzerinde çok fazla yorum ve değerlendirme var ve bu değerlendirmelerin %98, %99'u belki de olumlu 5 yıldız seviyesinde konumlanmış. Bunun yanında Profilmesh.com'un 4.8'lik bir değerlendirmesi var. Profilmesh nedir? Profilmesh farklı pro firmaların değerlendirildiği veya hesap satın alınabildiği, karşılaştırıldığı bir firma. Birçok kullanıcı buradan Fiverr sitesine 4.8 gibi olumlu yüksek bir puan vermiş. Bunun altında 2025'te kazandıkları, pro firma anlamında kazandıkları 4 adet ödülün reklamını bırakmışlar. Yine aşağı kısımda ise Investing.com, MetaTrader 5, TradingView gibi sitelerle işbirlikleri olduğunu, bildiğiniz gibi bu firmalar sektörün en öncü firmalarından. Yani The Fiverr'ın da böyle firmalarla işbirliği yapması Fiverr'ın da ne kadar büyük bir firma olduğunu gösteriyor. Ayrıca The Fiverr firması 10 yıldan fazladır hizmet verdiği için gerçekten bu anlamda demirbaş sitelerden, demirbaş firmalardan birisi. Eğer bir hesap satın alacaksanız ve güvenilirlik konusunda kuşku duyuyorsanız bu kuşkularınızı giderebilecek birkaç siteden belki de birisi Fiverr firması. Biraz daha aşağı inelim, farklı detaylara bir göz atalım. Burada kendi reklamlarını yaptıkları seçenekleri görüyoruz. 7/24 destek, en iyi ticaret koşulları, önce adil oyun, yani adil bir şekilde sizlere ticaret ortamı sunduklarını söylüyorlar. Gerçek yatırımcıların çektikleri ödülleri burada bizlere belirtmişler. Daha aşağıya iniyorum ve daha aşağıya geldiğimde burada 1 adımlı, 2 adımlı ve 3 adımlı hesap seçeneklerini görebiliyoruz. Buraya birazdan değineceğiz. Detaylı olarak inceleyeceğiz. O yüzden şimdilik burayı hızlıca atlıyorum ve aşağıya doğru geliyorum. 262 bin fonlu yatırımcılar olduğu, aktif olarak 10 yıldan fazladır hizmet verdiklerini burada belirtmişler. 148 ülkede işlem yapılabilirken bu ülkelerden 23 tanesinde ise çalışanlarının bulunduğunu belirtmişler. Yine aşağıya doğru iniyorum. Dünya çapında 1.608.366 tüccarları bulunuyor. Ortalama ödeme süresi 16 saat içerisinde ortalama olarak payout'unuzu çekebiliyorsunuz. Ve aylık sorunsuz ödemeler, aylık 3739 adet ödeme yaptıklarını burada görebilirsiniz. Yine aşağı iniyorum. Fiverr firmasının kendine özel oluşturduğu eğitim kampları var, ücretsiz eğitim kaynakları var veya kendilerine özel traderlarla oluşturdukları bir sosyal platformları var. Bunları da burada tanıtıyorlar. Buralara çok detaylı gitmeyeceğim. Akademilere veya bağlantılara giderek görebilirsiniz. Ve en aşağıya geldiğimde işlem yapabileceğimiz pariteleri görebiliyorsunuz. Burada paritelerin anlık fiyatları ve yaymak dediği şey, spread dediğimiz şey, yani alım satım arasındaki fark. Bildiğiniz gibi pro firmalarda veya işlem yaptığımız herhangi bir FX firmasında bu alım satım makası, spread'i ne kadar düşük olursa yatırımcı lehine, trader lehine o kadar iyi oluyor. The Fiverr firması da bu anlamda en düşük spread'lerden birini sunan firmalardan birisi. Buradaki yayılım oranlarını görebilirsiniz. Örneğin GBP USD'de herhangi bir yayılımı bile bulunmuyor. Alım satım arasında bir makas yok. Euro dolar aynı şekilde ve bunun yanında USD Japon yeni aynı şekilde. Bunun aşağısında altını görebiliyorsunuz. 0.21 gibi çok düşük bir spread olduğunu veya Ethereum USD paritesinde olduğu gibi 0.742'lik çok düşük bir spreadleri olduğunu buradan takip edebilirsiniz. Şimdi firmanın genel bir tanıtımını yaptığımıza göre dilerseniz geçelim challenge türlerine ve challenge aşamalarına. Bizleri neler bekliyor, ne gibi şartlar var, nelere uymamız gerekir veya fiyatlandırmalar nasıldır? Hemen sizlerle bunlara bir göz atalım. Evet, buna göz atmak için sistemi tekrar yukarı doğru kaydırıyorum ve burada yine challenge hesaplarının olduğu sekmeye geliyorum. İlk olarak bir adımlı hesap türüyle başlayacağız.
Bir adımlı hesap türünde kar hedefi, düşüş türü nelermiş bunlara bir bakalım. Şimdi bir adımlı hesabı seçtim. Burada 10.000 dolarlık bir hesap üzerinden örneğimi sizlere vereceğim. Değerlendirme hedefi adım 1. Bizim ulaşmamız gereken hedefin %10'luk bir kar seviyesi olduğunu söylüyor bizlere. Yani 10.000 dolarlık bir hesapta 1000 dolarlık bir kar seviyesine ulaşmamız lazım. Durma seviyesi yani maksimum düşüş türümüz %6 olarak belirlenmiş. Günlük düşüş limitimiz ise yine maksimum düşüş limitimizin yarısı olan %3 olarak belirtilmiş. Kar paylaşımı %100'e kadar. Burada firmalarda sizlere birçok firmada uyarıyorum. Eğer %100'e kadar diyorsa %100 değildir. Genel olarak %80 ile başlanır. Sizin elde ettiğiniz kara göre veya hesabınıza eklediğiniz eklentilere göre %100'e kadar çıkabilir. Fakat ilk aşamada %80 ile başlayacağınızı unutmayın. Aşağıda süre sınırı, herhangi bir süre sınırımız olmadığını buradan görebilirsiniz. Yani hesabınızı aldınız. İster bunu 3-5 günde, isterseniz 3-5 haftada tamamlayabilirsiniz. Herhangi bir zaman sınırınız yok. Kaldıraç oranımız 1'e 30. Farklı firmalarda çok yüksek kaldıraçlar görebilirsiniz. Burada 1'e 30'luk bir kaldıraç oranı verilmiş. Fakat bu düşündüğünüzün aksine aslında sizin avantajınıza hesabınızı hızlıca patlatmanızın biraz önüne geçmek istiyorlar. Bu anlamda kaldıraç oranının makul olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca burada belirtilen kaldıraç genel bir kaldıraç. Yani maksimum verdiği kaldıraç 1'e 30. Bu kriptolarda 1'e 2 veya altında 1'e 20 olarak konumlanabilir. Her bir paritenin kaldıracı farklı konumlanıyor. Bu oranları nereden öğrenebiliriz derseniz firmanın sıkça sorulan sorular kısmına gidin veya firmanın canlı müşteri temsilcisine bağlanıp buraya bağlanmak için ekranın sağ alt kısmında bulunan mesaj işaretine tıklayarak canlı müşteri temsilcisine bağlanabilir. Aklınızdaki bütün sorulara cevap buradan alabilirsiniz. Kaldıraç oranlarını bu şekilde öğrenebileceğinizi söyledim. Tek seferlik ücret yani bu hesabı aldığınızda bir defa ücret ödeyeceksiniz ve ödeyeceğiniz ücret ise 450 dolar. 10.000 dolarlık bir hesap için 450 dolarlık bir ödeme bizden istiyorlar. Tabi funded olduktan sonra bu ödediğimiz ücreti geri alabildiğimizi unutmayın. Altında bonuslar, herhangi bir bonus yok. Fonlu yatırımcı olduğunuzda ne değişiyor? İkinci adımda, aslında ikinci adım değil, artık funded oldunuz. Funded olduğunuzda yine değerlendirme hedefi diye bir şey görüyorsunuz. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Eğer %10'luk bir kâra ulaşırsanız, funded olduktan sonra %10'luk bir kâra ulaşırsanız Fiverr firmasında değerlendirme dediğimiz bir şey var. Eğer siz hesabınızı %10'luk bir hedefe ulaştırırsanız siz ödüllendiriliyorsunuz. 10.000 dolarla başladıysanız hesabınız %25 oranında veya %20 oranında büyütülüyor ve bundan sonraki hedeflerinizde artık hesabınızı 12.000, 13.000, 15.000 dolar üzerinden trade etmeye başlıyorsunuz. Yani firma sizin yönettiğiniz fon miktarını siz kazançlı oldukça büyütmeye devam ediyor ve sizi ödüllendiriyor. Bunu unutmayın. Aslında herhangi bir hedefiniz yok. %5'lik bir karı da rahatça çekebilirsiniz. Eğer %10 kar elde ederseniz hesabınız bir tık daha büyüyecektir. Bunların detaylarını da yine firmanın sıkça sorulan sorular kısmında ölçeklendirme ve değerlendirme hedefleri kısmından rahatça anlayabilirsiniz. Şimdi durma seviyesi fonlu olduğumuzda, funded olduğumuzda da devam ediyor. Yine maksimum düşüş seviyemiz %6, günlük düşüş seviyemiz %3 olarak funded olduğumuzda devam edecek. Kar paylaşımımız yine %100'e kadar, %100 değil, %80 ile başlayacaksınız. Dediğim gibi %10 mesela büyüttünüz, sizin kar paylaşımınız %90'a çıkarıldı veya hesap boyutunuz büyütüldü. Bu firmanın kendi ölçeklendirme ödülleri çerçevesinde değişiyor. Sıkça sorulan sorular kısmından bunlara bakabilirsiniz. Süre sınırınız funded olduktan sonra yine sınırsız. Kaldıraç oranınız değişmiyor. Artık herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Bonuslar 25 dolardan başlayan fiyatlarla. Yani eğer siz bu aşamaya geldiyseniz Fiverr firmasında bulunan hesabınıza 25 dolarlık bir bonus yüklüyor. Bu da ekstra bir bilgilendirme olsun. Şimdi tek adımlı hesapları bitirmeden şuna değineyim. Burada düşüş türümüz statik. Çünkü yanında trailing gibi bir herhangi bir ibare yok. Dolayısıyla buranın statik olduğunu anlayabiliyoruz. Bir adımlı hesapları bu şekilde bitirdim ve iki adımlı hesaplara geçiyorum. Evet, iki adımlı hesaplara geldik. Yine 10.000 dolarlık bir hesap üzerinden sizlere bu örneği vereceğim. Burada adım 1, adım 2 ve funded aşamayı burada görebiliyorsunuz. Maksimum işlem süresi sınırsız. Bütün aşamalar için 1'de de 2'de de funded olduğunuzda da herhangi bir işlem süresi sınırınız yok. Yani bu hesabı aldığınızda 1 ayda 2 ayda bitirmelisin gibi bir baskınız yok. İstediğiniz kadar trade yapabilirsiniz. Minimum karlı günler. İşte bakın burası önemli bir nokta. Minimum 3 karlı gün. İkinci aşamada da minimum 3 karlı gün. Funded olduğunuzda ise ölçeklendirme için yani bir ödül alabilmeniz için %10'luk hedefe ulaştığınızda ödülünüzü hak sahibi olarak almanız için yine 3 karlı gün sizden isteniyor. Peki karlı gün ne demek? Bunu da yine firmanın sıkça sorulan sorular kısmına detaylarına girebilirsiniz. Ben bu detaylara girersem video çok uzayacak. O yüzden nereden öğrenebileceğinizi söylüyorum ve devam ediyorum. Karlı gün şu demek arkadaşlar. Herhangi bir işlem açıp kapattığınız günü bir işlem günü olarak saymıyorlar. Diyorlar ki örneğin en azından 0.25'lik bir kar elde etmen lazım. Bu da örneğin neye denk geliyor? 10.000 dolarlık bir hesapta en azından 25 dolarlık kar elde ettiğin bir gün olursa bunu karlı gün sayacağız. Bu sınırı tamamlaman gerekiyor diyor. Bunu unutmayın.
Maksimum günlük kaybımız %5. İkinci aşamada da maksimum günlük kaybımız %5. Maksimum düşüş sınırımız %10. İkinci aşamada da maksimum düşüşümüz aynı şekilde kalıyor %10. Kar hedefimiz %8. Bu güzel bir avantaj. Çünkü genelde kar hedefiyle maksimum düşüşlerimizin aynı olduğunu görürüz. Burada biraz daha kendi lehimize bu durumu değiştirmişler. İkinci aşamada kar hedefimiz ilki kadar zor değil. %8 değil, %5'e düşüyor. Maliyetimiz 78 dolar. 2 aşamalı 10.000 dolarlık bir hesap için. Şimdi burada kar paylaşımını görüyorsunuz. En altta 10 dolarlık bir ödül. Eğer siz adım 1'i tamamlarsanız hesabınıza 10 dolarlık bir ödül yatırıyorlar. Bir sonraki hesaplarınızı satın alırken bu 10 doları kullanabilirsiniz. Adım 2'ye geçtiğimizde kar paylaşımı ise gördüğünüz gibi geri ödemek. Eğer siz adım 2'yi tamamlarsanız, ikinci aşamayı tamamlarsanız ilk ödediğiniz bu 78 dolarlık ücret ikinci aşamayı tamamladığınız için hesabınıza tekrar yatırılıyor ve siz tamamen bedavadan 10.000 dolarlık bir hesaba sahip olmuş oluyorsunuz. Tabii ki ilk aşamada 78 dolar riske attık. Fakat funded olduğumuzda bu risk ortadan kalkıyor ve tamamen ücretsiz bir şekilde, hatta 10 dolar da kar almış bir şekilde bu hesaba sahip olabiliyoruz. Şimdi fonlu aşamaya gelelim. Fonlu aşamada neler yaşanıyor? İşlem günlerimiz yine sınırsız. Ölçeklendirme için 3 karlı gün istediklerini söylemiştim. Maksimum günlük kaybımız %5, maksimum kaybımız ise %10. İlk aşamalarda olduğu gibi devam ediyor. Ölçeklendirme için %10'luk bir kar hedefimiz var. Az önce söylediğim gibi %10'luk bir kar hedefine ulaştığınızda bundan sonra hesabınızı firma belli oranlarda büyütüyor veya kar oranınızı biraz yükseltiyor sizi ödüllendirmek için. Tamamlamazsanız ne olur? Yine karınızı çekebilirsiniz fakat bu ödülleri alamazsınız. Bunu size bildirmek istedim. Aşağı iniyorum. Maliyetimiz geri ödemek. Zaten burada geri ödememizi almıştık. Herhangi bir ödeme almayacağız. Funded olduğumuzda herhangi bir ücret de ödemeyeceğiz. Herhangi bir ödeme de almayacağız. İkinci aşamayı tamamladığımızda zaten hesabımızın ücretini almıştık. Aşağı indiğimde kar paylaşımı %80 ile %100 arasında dediğim gibi görünüyor. Hani %100'e kadar dediği şey diyordum ya. İşte oranın açıklaması bu. %80 ile %100 arasında. İlk aşamada %80 ile başlayacağınızı unutmayın. Yine burada da maksimum düşüş türümüzün statik olduğunu söyleyeyim. Çünkü burada herhangi bir trailing drawdown ibaresi yer almıyor. 2 aşamalı hesap türleri ise Firebase firmasında bu şekildeydi. Geçelim 3 aşamalı hesap türüne. 3 aşamalı hesap türü birçok firmada yok. Olan firmalarda ise farklı hesap türlerine göre daha uygun fiyatlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şartları diğerlerine nazaran daha zor ve bu hesapları funded yapmak bizleri biraz daha zorlayabiliyor. 3 adımlı hesaplarda kendimizi firmaya kanıtlayabileceğimiz 3 aşamamız var. Adım 1, adım 2, adım 3 ve bunların sonunda funded olabiliyoruz. Şimdi yine 100.000, 250.000 ve 20.000 dolarlık hesap türleri var. Burada 10.000 dolarlık bir hesap türü yok. Yine en düşük hesap boyutu üzerinden sizlere bu anlatımı yapacağım. 20.000 dolara tıklıyorum. İlk adımda bizleri 5.000 dolarlık bir hesapla başlatıyorlar. Buradaki hesap boyutuna takılmayın. Çünkü ilk olarak sizi küçük bir fonla başlatıyorlar. Bu zaten gerçek bir fon değil. Sanal bir bakiye. Dolayısıyla bu sanal bakiyeyi ilk olarak sizlere belirtilen kar hedefine ulaştırmanız lazım. 5.000 dolarlık size bir hesap verildi. Siz bu hesabı %6'lık kâra ulaştırmalısınız. Maksimum kayıp limitiniz ise %5. Bu aslında adil bir oran. Ben birçok farklı pro firmasını incelemiş biri olarak %6 kâra %5'lik bir maksimum drawdown vermesi bana göre gayet stabil ve güzel. Buradaki maksimum kaybımızın statik olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Günlük düşüş limitimiz 3 adımlı hesaplarda yok. Yani bir günde maksimum kaybedebileceğiniz bir oran yok. Bu anlamda rahat olabilirsiniz. Kaldıracımız yine 1'e 30 olarak belirlenmiş. Farklı paritelerde farklı kaldıraçlar olabiliyor. Bunu tekrar hatırlattım. Süre sınırımız yok. Dediğim gibi ister bir ayda, ister 2 ayda, istersen de bir haftada tamamlarsın. Burada kar paylaşımı yok. Çünkü zaten birinci aşamada kendimizi kanıtlıyoruz. İkinci aşamada kendimizi kanıtlıyoruz. Üçüncü aşamada kendimizi kanıtlıyoruz. Dolayısıyla elde edilen bir kar olmadığı için herhangi bir kar paylaşımımız yok. Herhangi bir ödül de yok. Bonus kısmı eğer adım 1'i tamamlarsak 2 dolarlık bir merkez kredisi, yani bu firmada kullanabileceğiniz hesabınıza tanımlanan 2 dolarlık bir ödülü var. İkinci aşamada ve üçüncü aşamada bu ödül yok. Maliyet yok, yani ilk aşamayı tamamladığınızda herhangi bir ödemeniz gereken ücret yok. Sadece bir defalık bir ücret ödeyeceksiniz arkadaşlar. İkinci adıma geldik. Yine kar hedefimiz aynı. Bütün kurallar birinci aşamayla aynı. Üçüncü aşamada da yine bütün kurallar birinci aşamayla aynı şekilde ilerliyor. Bu 3 aşamayı da tamamladığınızda artık funded aşamaya geçiyorsunuz ve fonlu bir yatırımcı oluyorsunuz. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. İlk aşamaya 5.000 dolarla başlamıştık. Eğer kar hedefine ulaşıp ikinci aşamaya gelirseniz 10.000 dolarla sizleri devam ettiriyorlar ikinci aşamada. Eğer bunu da tamamlarsanız üçüncü aşamada 15.000 dolara ulaşıyorsunuz. Bunu yönetiyorsunuz ve buradaki kar hedefini de gerçekleştirebilirseniz artık funded aşamada sizler en başta vaat ettikleri 20.000 dolarlık hesabı veriyorlar ve burada kar hedefimiz yine %5 olarak belirtilmiş. Yine hatırlatmak istiyorum, artık funded olduğunuz
olduğunuz için sizin bir kar hedefiniz yok. Bu sadece ölçeklendirme için gereken bir kar hedefi. Bunun ardından maksimum kaybımız %4'e düşürülüyor. Funded olduğumuzda bir değişiklik var. Daha öncesinde maksimum kaybımız %5 iken artık %4 olarak belirtilmiş. Günlük mola, burada da bir değişim var. Faz aşamalarında herhangi bir günlük düşüş limitimiz yokken funded olduktan sonra %3'lük bir günlük düşüş limiti geliyor. Yani bakiyenizin maksimum bir gün içerisinde %3'ünü kaybedebilirsiniz. Bir önceki günün bakiyesine göre her gün yenileniyor. Bunu gösterge panelinizden takip edebilirsiniz. Kaldıraç oranımız aynı şekilde kalıyor. Süre sınırımız yine funded olduktan sonra yok. İster bir ay trade edersin, ister bir hafta trade edersin. Bu tamamen sana bağlı. Kar paylaşımımız %100'e kadar. Bu %100'e kadara daha fazla değinmeyeceğim. İlk aşamada %80 olarak başlıyor. Belirli ölçeklendirmeleri tamamladığınızda, ödülleri aldığınızda %90, %100'lere çıkabiliyor. Aşağıda bonus kısmı, herhangi bir bonusumuz yok. Ve altta maliyet kısmı, funded olduktan sonra da yine sizin cebinizden çıkan herhangi bir para olmayacak. Evet, sizlere bir aşamalı, iki aşamalı ve 3 aşamalı challenge türlerini The 5 Years firmasında anlaşılabilir bir şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer The 5 Years firması ile ilgileniyorsanız ve bir hesap satın alacaksanız mutlaka aşağıda sizler için bıraktığım bağlantı linkimi kullanmayı unutmayın. Yine sizlere şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer bu firmadan bir fon satın almayı düşünüyorsanız öncesinde aklınıza takılan herhangi bir soru işareti varsa videonun açıklama kısmında bunları belirtin. Ben bu yorumlarda her birinizle tek tek ilgilenip zaten cevap veriyorum. Fakat bunun yanında daha hızlı bir şekilde bu konulara hakim olmak istiyorsanız yine The 5 Years firmasının sitesine girin. Buradan sıkça sorulan sorular kısmına gidin ve aklınızda takılabilecek bütün soruların cevaplarını burada bulabileceksiniz. Diyelim ki burada bulamadınız. Ne yapmanız lazım? Bu ana sayfada yine sağ alt kısmında, ekranın sağ alt kısmında bir mesaj ikonu göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda canlı müşteri temsilcisine bağlanarak aklınızdaki sorulara cevap alabilirsiniz. Hesap satın almadan önce mutlaka bu kısımları ziyaret edin, okuyun, anlayın, araştırmanızı yapın. Sonrasında hesaplarınızı satın alın. Ben bu süreci sizler için kolaylaştırmak adına bu gibi rehber videoları hazırlıyorum. Kanalda sadece The 5 Years firmasının değil, farklı pro firmaların da incelemesi ve rehber içerikleri mevcut. Bunları da inceleyerek kendinize fayda sağlayabilirsiniz. Dilerseniz videoyu kapatmadan bir de The 5 Years firmasından satın alma süreci nasıl işliyor bunu göstereyim sizlere. Yani hesap satın almaya karar verdiniz. Bu satın alımı nasıl gerçekleştireceksiniz? Size basitçe bunu anlatayım. Bu satın alımı yapabilmeniz için öncelikle The 5 Years firmasından bir hesap oluşturmalı ve hesabınıza girmelisiniz. Aşağıda bıraktığım linkten zaten gidip kaydınızı olup hesabınızı açabiliyorsunuz. Hesabınıza girdikten sonra ne yapmanız lazım? Yukarıda gördüğünüz şu sekmeye tıklayacaksınız. Yeni düzen yazıyor. Eğer siz İngilizce kullanıyorsanız farklı bir yazı olabilir fakat buradaki yeri aynı. Buraya tıklıyoruz. Burada CFD kısmını seçiyoruz. Zaten futures işlemler Türkiye'ye kapalı. Yani vadeli işlem kontratlarını biz bu firma üzerinden yapamıyoruz. Farklı hiçbir firma üzerinden de yasal olarak yapamıyoruz. O yüzden CFD kısmına tıklayacağız. Burada az önce size anlattığım tek adımlı hesaplar, 2 adımlı hesaplar ve 3 adımlı hesapları görebiliyorsunuz. Diyelim ki 2 adımlı bir hesap satın almaya karar verdiniz. 2 adımlıya tıklıyorum ve buradan hesap boyutumu belirleyeceğim. 10.000 dolarlık bir hesap boyutunu seçtim. Burada parametreleri görüyorsunuz. Kar hedefiniz %8, günlük kayıp %5, günlük duraklama yüzdesi yok, süre sınırı sınırsız. Kaldıraç 1'e 100 olarak belirtilmiş. Dediğim gibi mesela euro dolarda 1'e 100 iken altında 1'e 20 olabilir. Parite değişiyor. Burada faz 1'de %8, faz 2'de %5, maksimum kaybımız 1000 dolar, faz 2'de de yine 1000 dolar. Bunları burada bizlere belirtiyor. Altta alım satım yapmak istediğimiz işlem platformu var. MetaTrader 5, CTrader. CTrader almak için 10 dolarlık bir ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Fakat buna hiç gerek yok. MetaTrader 5'i gönül rahatlığıyla seçebilirsiniz. Eğer MetaTrader 5 kullanmayı bilmiyorsanız da kanalımda A'dan Z'ye sıfırdan profesyonel düzeye kadar ücretsiz bir şekilde öğrenebileceğiniz MetaTrader 5 eğitim serilerini hazırladım. Bunu hem bilgisayar versiyonu için hazırladım hem de telefondan kullanabileceğiniz mobil versiyonu için hazırladım. Yine bu oynatma listelerinin linklerini de videonun açıklama kısmına bırakacağım. Kanala giderek bu oynatma listelerini izleyerek kendinizi MetaTrader 5'te profesyonel düzeye kadar ücretsiz bir şekilde geliştirebilirsiniz. MetaTrader 5'i seçtik. Hesap boyutumuzu seçtik. Sağ tarafta gördüğünüz gibi 78 dolarlık bir ücret çıktı. Burada bir indirim kodu istiyor. Ben firmayla görüşeceğim. Kanalımızın ismi olan Fintech Analiz kodunu indirim kodu olarak almaya çalışacağım. Eğer firmadan hesap satın alacaksanız sizlerden ricam ilk olarak Fintech Analiz kodunu kullanın. Burada en yüksek indirime ulaşabileceksiniz. Firmayla görüşeceğim. Eğer bu kod aktif değilse daha düşük bir indirim kodu olan, benim daha önceden bildiğim için bunu sizlerle paylaşıyorum, Match indirim kodunu kullanabilirsiniz. Şu an ekranda da zaten bu yazıyor. Bu indirim kodlarını uygulayarak maksimum indirime ulaşabilirsiniz. Eğer hesabınızda bir kredi varsa şuradaki krediyi kullan seçeneğini tıklayarak kullanabilirsiniz. Muhtemelen siz yeni bir hesap satın aldığınız için herhangi bir krediniz olmayacak.
Para birimi USD üzerinden ödeyeceksiniz diyelim ki. Burada 78 dolarlık bir ödeme ekranı var. Buraya tıklıyoruz ve artık ödememizi gerçekleştirebiliyoruz. Buradan sonraki aşamalarda neler oluyor? Buraya tıkladığımızda karşımıza kripto ile mi yoksa kredi kartıyla mı ödemek istediğimizi bize soran bir ekran çıkacak. Burada kendinize uygun, eğer kredi kartıyla ödemek istiyorsanız normal Türkiye'den internet üzerinden alışveriş yaptığınız bir sitede olduğu gibi kart bilgilerinizi girerek hesabınızı satın alabilirsiniz. Eğer kripto ile ödeme yapmak istiyorsanız da firmanın size belirttiği cüzdan adresine belirttikleri USDT veya herhangi USDC de olabilir. Hangi stabil coin'i kullanıyorlarsa bu oranda bu kripto paraları göndererek hesabınızı satın alabilirsiniz. Sizlere tüm detayları açık ve net bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum. Eğer hala aklınıza takılan veya eksik kaldığımı düşündüğünüz bir yer varsa lütfen bunları belirtin. Ve eğer yine sizlere faydalı olabildiysem videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu sayede beni desteklemiş olursunuz ve ben de sizlere bu gibi faydalı içeriklerin devamını getirmeye çalışırım. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Fiyatlar ne olursa olsun karınız bol olsun diyorum. Hoşça kalın.